Merhaba, Atlas TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Tarih birçok fatih hatırlar. Ancak bu fatihlerin arasında Avrasya Bozkırı'ndan gelen göçebe savaş ağalarının yarattığı etki diğerlerinden çok daha derindir. Bu savaşçılar at sırtında doğmuş ve büyümüş geniş bozkırların efendileriydi. Onların etkisi sadece fethettikleri topraklarla sınırlı kalmadı. At sırtındaki bu adamlar, arkalarında ordularıyla bilinen dünyayı yeniden şekillendirdiler. Onların savaş taktikleri ve stratejileri düşmanlarını şaşkına çevirdi. Onlar arkalarında hem yıkım hem de yaratılış izleri bırakan doğanın gücü gibilerdi. Her bir fetih yeni bir düzenin habercisiydi. Bu videoda bu titanlardan üçünün hayatına derinlemesine bakacağız. Cengiz Han, Timur, diğer adıyla Emir Timur ve Atilla. Onların hikayeleri tarihin en büyük destanlarından biridir. Her biri kendi zamanının ve çevresinin bir ürünü olan bu adamlar, askeri hünerlerinin, politik zekalarının ve güçlü kişiliklerinin birleşimiyle öne çıktılar. Onların liderlik tarzları çağdaşlarına ilham verdi. Savaş alanındaki zaferlerini, iktidarlarını ve medeniyet üzerinde bıraktıkları silinmez izleri keşfedeceğiz. Onların mirası bugün bile hissedilmektedir. Stratejilerini inceleyecek, acımasızlıklarına şaşıracak ve geride bıraktıkları karmaşık mirasla yüzleşeceğiz. Onların hikayeleri tarihin karanlık ve aydınlık yüzlerini gözler önüne seriyor. Hazır olun, çünkü tarihin en çalkantılı dönemlerinin kalbine bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Bu yolculuk sizi tarihin derinliklerine götürecek. İster iyiye, ister kötüye olsun, bugün bildiğimiz dünyayı şekillendiren fatihlerle tanışmaya hazırlanın. Onların hikayeleri tarihin akışını değiştirdi. Temuçin olarak doğan Cengiz Han'ın erken yaşamı hayatta kalmak için acımasız bir mücadeleyle geçti. Moğol bozkırı, zayıflığı affetmeyen sert bir öğretmendi. Küçük bir kabile reisi olan babası öldürüldü. Henüz çocuk yaştaki Temuçin, kendini ve ailesini dışlanmış, şiddetin sürekli bir yoldaşı olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken buldu. Ancak zorluklar onu şekillendirdi. Savaş sanatını, sadakatin önemini ve birliğin gücünü öğrendi. Moğol kabilelerini birleştirdi, aralarındaki çekişmelere son verdi ve onları tek ve durdurulamaz bir güç haline getirdi. Adı efsane oldu, Cengiz Han, yani Okyanus Hükümdar. Bu yakıştırılan bir unvandı. Çünkü o tüm imparatorlukları boğacak bir fetih dalgası başlatmak üzereydi. Cengiz Han sadece bir savaşçıdan daha fazlasıydı. Parlak bir stratejist, karizmatik bir lider ve kurtu bir yöneticiydi. Gerçek gücün sadece toprak fethetmekte değil, aynı zamanda onu etkili bir şekilde yönetmekte yattığını anlamıştı. Sadakati, liyakati ve dini hoşgörüyü vurgulayan bir yasal düzenleme olan yasayı yürürlüğe koydu. Geniş imparatorluğunda hızlı iletişim sağlayan, gelişmiş bir kurye sistemi kurdu. Ticareti teşvik etti, uzak diyarlardan gelen tüccarları ve elçileri memnuniyetle karşıladı. Fetihleri, kapsamı ve acımasızlığıyla hayranlık uyandırıcıydı. Orta Asya'daki Harezm İmparatorluğunu parçaladı, Çin'deki Cin Hanedanlığını ezdi ve İslam dünyasında şok dalgaları yarattı. Yine de Avrasya'nın çoğunda göreceli bir barış ve istikrar dönemi olan Pax Mongolica'yı da besledi. Cengiz Han'ın ölümünden 10 yıllar sonra bozkırlardan başka bir fatih daha çıktı. Bu yeni fatih, tarihin akışını değiştirecek kadar güçlü ve etkiliydi. Timur, daha çok Timur-i-Lenk veya kısaca Timur olarak bilinen bu adam, kendini Tanrı'nın bir savaşçısı ve Moğol İmparatorluğu'nun restore edicisi olarak gören dindar bir Müslüman ve karmaşık bir figürdü. Onun hikayesi, inanç ve fetihlerin iç içe geçtiği bir destandır. Türkileşmiş bir Moğol klanına doğan Timur, keskin bir zekaya ve askeri strateji yeteneğine sahipti. Genç yaşta liderlik vasıflarını gösterdi ve çevresindekilerin saygısını kazandı. Uzun seferlerde bile ordularını tedarik edebilen bir lojistik ustasıydı. Bu yeteneği onu diğer liderlerden ayıran önemli bir faktördü. Aynı zamanda hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah gören acımasız bir pragmatistti. Seferleri acımasızlıklarıyla efsaneleşti. Onun için zafer her şeyden önce gelirdi.
Gücünün bir kanıtı olarak kendisine karşı gelmeye cesaret edenlere ürkütücü bir hatırlatma olarak kafataslarından piramitler inşa etti. Bu piramitler onun zalimliğinin ve gücünün sembolüydü. Yıkım kasırgası gibiydi. Geride paramparça olmuş şehirler ve yıkılmış imparatorluklar bırakarak ilerledi. Timur'un fetihleri, tarihin en yıkıcı ve etkileyici olaylarından biri olarak hatırlanır. Timur sadece bir fatihten ibaret değildi. Aynı zamanda sanatın hamisi, bir bilgin ve bir inşaatçıydı. Onun yönetimi altında başkenti Semerkant bir ilim ve kültür merkezi olarak gelişti. İslam mimarisinin en güzel örneklerini sergileyen muhteşem camiler, kütüphaneler ve gözlemevleri inşa ettirdi. Çelişkiler adamıydı. Tanrı adına korkunç şiddet uygulayan dindar bir Müslüman, sanatın ve edebiyatın güzelliğini de takdir edebilen acımasız bir fatihti. Saltanatı hem iyi hem de kötü için insan ruhunun gücünün bir kanıtıydı. Moğollar doğudan çıkıp gelmeden yüzyıllar önce Avrupa farklı bir göçebe gücün önünde titriyordu. Korkunç Atilla liderliğindeki Hunlar. Atilla'nın kökenleri gizemini koruyor. Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarından geldiğini ve otlaklar ve yağma arayışıyla halkını amansızca batıya doğru götürdüğünü biliyoruz. Atlı savaşta ustaydı, atlı okçuları düşmanlarının üzerine ölüm yağdırıyordu. Genellikle korku ve abartı içeren Roma kaynakları, bunları vahşi barbarlar, yıkımdan zevk alan insanlık dışı canavarlar olarak tanımlıyordu. Bu görüntü büyük olasılıkla düşmanı şeytanlaştırmak için tasarlanmış bir propaganda olsa da, Atilla'nın bir terör havası yarattığına şüphe yok. Tek bir ok atılmadan önce düşmanlarının ruhunu kırmak için korkuyu bir silah olarak kullanan psikolojik savaş ustasıydı. Atilla'nın terör saltanatı, M.S. 5. yüzyılda zirveye ulaştı. Avrupa'nın dört bir yanına korku salan bu lider, tarihin en acımasız savaşçılarından biri olarak bilinir. Onun sancağı altında birleşen göçebe kabilelerden oluşan Hunlar, Avrupa'yı bir çekirge sürüsü gibi kasıp kavurdu. Her yeri yakıp yıkarak ilerlediler, karşılarına çıkan her şeyi yok ettiler. Doğu Roma İmparatorluğu'nun derinliklerine akınlar düzenlediler, haraç aldılar ve geride yanmış harabelerden oluşan bir iz bıraktılar. Bu akınlar Roma'nın gücünü ve prestijini ciddi şekilde sarstı. Daha sonra Atilla bakışlarını batıya, Batı Roma İmparatorluğu'nun kalbine çevirdi. Bu, onun en büyük ve en iddialı seferlerinden biri olacaktı. Ren Nehri'ni Roma dünyası ile ötesindeki barbar diyarları arasındaki sembolik bir engeli geçti. Bu geçiş, Roma'nın kalbine yapılan bir saldırının habercisiydi. Hedefi, günümüz Fransa'sındaki Orleans şehri olan Aurelianum'du. Bu şehir, stratejik önemi nedeniyle Atilla'nın gözünde büyük bir hedef haline gelmişti. MS 451'de yapılan Katalaun Ovaları Savaşı, antik tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından biriydi. Bu savaş, Avrupa'nın kaderini belirleyecek bir dönüm noktasıydı. Vizigot savaşçılarla ittifak kuran Roma lejyonları, Atilla'nın Hun ordusuyla karşı karşıya geldi. Bu ittifak Roma'nın son umudu olarak görülüyordu. Sonuç, her iki tarafın da vahşetinin bir kanıtı olan kanlı bir çıkmazdı. Bu savaş, tarihin en kanlı ve en yıkıcı çatışmalarından biri olarak hatırlanacaktı. Zaman ve coğrafya ile ayrılan bu üç lider, tarihsel süreç üzerinde derin bir etki paylaştı. Cengiz Han, dünyanın şimdiye kadar bildiği en büyük bitişik kara imparatorluğunu kurdu. Moğol soyundan gelenler, Pasifik Okyanusu'ndan Doğu Avrupa'ya kadar hüküm sürdüler ve etkileri yüzyıllarca hissedildi. Timur, imparatorluğu kısa ömürlü olmasına rağmen, mimari ihtişam ve kültürel hamilik mirası bıraktı. Fetihleri acımasız olmasına rağmen, ticaret yollarının yeniden canlanmasına ve Doğu ile Batı arasında entelektüel alışverişin gelişmesine yardımcı oldu. Tanrı'nın kırbacı Atilla, genellikle kötü gösterilmesine rağmen Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışında kilit bir rol oynadı. İstilası, Roma otoritesinin çöküşünü hızlandırdı, yeni krallıkların ortaya çıkmasının ve Orta Çağ Avrupa'sının doğuşunun önünü açtı. Cengiz Han, Timur, Atilla Bozkır'ın üç titanı, her biri kan ve demirle yazılmış bir miras bıraktı.
Onlar fatihler, yıkıcılar, inşaatçılar ve hamilerdi. Kendi zamanlarının ve çevrelerinin ürünleri olan hırs, inanç ve güç susuşuyla yönlendirilen karmaşık figürlerdi. Hikayeleri bizi tarihin karmaşıklığını sorgulamaya, fethin ahlakıyla ve bu olağanüstü kişiliklerin kalıcı etkisiyle boğuşmaya itiyor. Son olarak sizi şu soruyla baş başa bırakıyorum. Sizce bu bozkır fatihlerinden hangisi en önemli olarak hatırlanmayı hak ediyor? Ve neden yorumlarınızı bekliyoruz? Sağlıcakla kalın.